Herkese merhaba. Bu bölümde sekizgen çardağın çatı kaplamasını işledim. Lambiri olarak fırınlanmış ithal ladin kullandım. Hava şartları nedeniyle çekimler bayağı uzun sürdü ancak tamamlayabildim. Umarım beğenirsiniz ve faydalı bir bölüm olur. İyi seyirler. Çardağın sekizgen bir çatısı olduğu için 45 derecelik köşe açılarına sahip. 22,5 derece sağdan ve soldan lambirileri kesersem 45 derecelik bir açı elde ederim. Yalnız ben hesaplamalarımda 21 derecelik bir açıyla daha doğru bir kesim elde ettim. O yüzden de başlangıç ölçümü alacağım. Başlangıç ölçümü 21 derece sağdan 21 derece soldan kestikten sonra aynı dereceden yukarıya doğru devam edeceğim. Böylece bir daha yukarı çıkıp ölçü almama gerek kalmayacak. İlk parçamın uzunluğu 183,5 santim. İlk parçamı keserek başlıyorum. Gönyemin üzerinde açı ayarlayabilmem için bir kılavuz çizgiler var. Buradan gönyeyi ayarlama yaparken normalde böyle kilitlediği noktalar var. Şu an mesela 15 derecelik açıda kilitlemiş olduğu. Bir kitleme daha gerçekleştirdi. O da 22,5 derece. Ben 22,5 istemiyorum. Şurası 20 derece, 21 derecelik bir açıya ihtiyacım var. O yüzden de 21 dereceye ayarlıyorum gönyemi. Bundan sonraki parçaları keserken sadece doğru açıyı takip ederek devam edeceğim. Tekrar yukarı çıkıp ölçü almayacağım. Önce parçanın bir yüzeyini doğru açıya getiriyorum. Sekizgen çatıyı oluşturacak ilk bloğu oluşturmuş olduk ve bunları numaralandırdım. Toplam 15 parça yaptım. En üstte bir parça daha gelecek ama onun üzerinde bir detay kesim yapmak gerekiyor. O yüzden onu sona bıraktım. Şimdi bu setten 8 tane yapmam lazım. O yüzden her ölçüden 8'er tane daha keseceğim. Sonra ahşap koruyucu uygulaması yapacağım. Kurumu gerçekleştikten sonra da çatıya montajına geçeceğim.
Çatı lambirlerinde ilk sıraya gelenden birinin uç kısmını keseceğim. Sonra zımparayla hafifçe o yüzeylere zımpara uyguluyorum. Sekiz köşe içinde gerekli olan her parçayı uygun ölçülerde ve açılarda kestim. Şimdi ahşap koruyucu uygulamasını yapacağım. Ahşap koruyucu uygulaması yapmadan önce yüzeyini önce fırçayla bir temizliyorum. Daha uzun süreli bir koruma istediğim için tüm yüzeylerine ahşap koruyucu uygulaması yapıyorum. Dün yağmur yağmaya başlayınca ahşap koruyucu uygulamaya ara vermek durumunda kalmıştım. Fırçamı ve kabımı suyla hemen temizledim. Su bazlı bir ahşap koruyucu olduğu için kullanımdan sonra hemen bol suyla temizlerseniz ve fırçanızı temizlerseniz uzun süre sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Çatının alt bölümü için gerekli parçaları hazırlamış oldum. Önce alt kısmını oluşturacağım. Ondan sonra da çatının ek üst kısmını yapacağım. 15 tane parçam var. Her birinden 8'er tane kestim ve ahşap koruyucu uygulaması yaptım. Şimdi 4x40'lık ahşap vidası kullanarak bunları çatıya monte edeceğim. 1 numarayla başlıyorum.
Günlerdir kar yağıyordu, sonra yağmur başladı derken sonunda bugün güneş açtı. Çatıya devam edebileceğim. Sadece üst kısım kalmıştı. Şimdi üst kısmın en uç noktasının ölçüsünü alacağım. Ona göre yine 21 derecelik açıyla hepsini burada keseceğim. Ondan sonra montajına geçeceğim. Alt uzunluğum 60 santim. 8 tane 60 santim keseceğim. Sonra yukarıya doğru 80 santim uzunluğunda kaç sıra geliyorsa 21 dereceyle keserek parçaları hazırlayacağım. Tam köşeleri 0'a 0 yapmıyorum. Arada biraz boşluk bırakıyorum. İlk parçanın bu çıkıntısını kesmem gerekiyor. O yüzden de 60 santimi bu üst noktadan hesapladım. Burası kesileceği için. İlk parçamı ölçülü olarak kestim. Bundan sonrasını buradan işaret alarak devam edeceğim. Gönye testeremin açısını bozmamak için diğer tarafa arkaya doğru işaret alacağım. Çatının alt kısmının en üst sırasını yaparken buraları açılı şekilde kestim. Şimdi buralarda 1 santim boşluk bıraktım. Çünkü ahşap ısı ve nem değişimlerinde
çalışma yapıyor. Bu şekilde bükülmeler olmasın diye ahşaba hareket edebileceği bir alan bırakmanız gerekiyor uç noktalarda. Buraları almamın nedeni de bunun yukarı doğru çıkabilmesi için burada bir boşluğa ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şekilde ahşabın hareket edebileceği bir alan bırakmış oldum. Bu şekilde köşelerden vidalıyorum. Vidalama yaparken de vidayı sonuna kadar sıkmamanız gerekiyor. Ahşaba hareket etmek için biraz alan bırakmanız lazım. Sonuna kadar sıkarsanız ahşap biraz daha zor hareket edecektir. İyice vidayı içine kadar gömmüyorum fark ettiyseniz. Dur kızım yapma. Çatının üst kısmının da tüm parçalarını kestim ve tüm yüzeylerini ahşap koruyucu uygulaması yaptım. Şimdi montajına geçiyoruz. Montaj sırasında 3,5x40 ahşap vidası kullanacağım. Gene sağda ve solda hafif boşluk bırakıyorum. Çardağın lambiri kaplamasını sonunda bitirebildim. Hava şartları beni gerçekten çok zorladı. Daha önce sormuştum fakat çatı kaplaması olarak öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bu haliyle belki gözünüzde daha iyi canlanır diye tekrar sormak istiyorum. Shingle diyenler oldu, kiremit döşe diyenler oldu. Kenet çatı sistemlerini çok merak ediyorum. Daha önce hiç uygulama yapmadım. Kenet çatı yapmaya yönelik bir eğilimim var. Yorumlarda lütfen buluşalım. Zemin dek döşemesi için de yurt dışından bir set bekliyorum. O geldikten sonra zemin döşemesini de yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bir bölüm olmuştur. Yeni bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.